Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu tatlı hırkayı çalışacağız. Instagram üzerinden yapmış olduğum anket sonucunda takipçilerimin en çok istediği, hatta videonun yayınlanması için sabırsızlandığı bir hırka oldu. Ben de çok beğendim. Çok cici, çok tatlı bir hırka. Üzerimde gördüğünüz gibi duruşu da bence çok güzel oldu. Benim içime çok sindi. Normalde ben hep S bedene göre çalışıyorum. Tam üzerime oturan türde yapıyorum hırkalarımı ama bunda bir tık daha geniş çalışmak istedim. Daha rahat ve dökümlü olsun istedim. Böyle olduğu için de M beden olanlar da çok rahatlıkla bu hırkayı kullanabilirler. O yüzden de bu hırkam için şöyle söylemek istiyorum. S ve M bedene uygun olarak çalıştım. Bu arada Instagram hesabımda ekranda görüyorsunuz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Hırkanın detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu arada kanalıma ilgi gösteren yabancı izleyicilerime çok teşekkür ederim. Onlar için de sayısız yabancı dilde altyazı ekledim. Onlar da rahatlıkla videomu izleyerek bu güzel hırkayı çalışabilirler. O zaman keyifli seyirler. Evet, ölçülerle başlamak istiyorum. Ben S ve M bedene uygun olarak ördüm. Aslında S bedene uygun olarak ördüm ama biraz geniş oldu. M beden de rahatlıkla kullanabilir. Şöyle hemen ölçülerini paylaşmak istiyorum sizlerle. Omuzdan başlayalım. Bakın yan taraf. 38 santim. Kesme ilk yaptığımız yer. Şu kısım. 21 santim. En olarak tek parçamız. Şu kenar süsünü yapmadan önce normal düz ördüğümüz kısım 25 santim. En genişliği tamamen baktığımızda da şöyle 49 santim. Bu yan detayları da örünce 50 santim oluyor. Yani yan şöyle baktığımızda 49 santim. Eni 49. Boyu 38 santim. Kol da söyleyelim hemen. Şu kısım 16 santim. Alt kısım 7 santim. Arka kısmı da, hatta şu genişliği de söyleyeyim. Yaka genişliğini. Burayı ben bir tık geniş yapmışım. Bir tık daha dar olsa daha güzel olur aslında. 28 santim. Arkayı da hemen söyleyelim. Neden? Arka bedende bakın şu kenar süslemesiyle birlikte hem üstte kenar süslememiz var hem altta var. Öyle de baktığımız zaman şöyle 30 santim civarı. Bunu artık kendi ipinize göre, kendi bedeninize göre rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet, videomuza geçmeden önce hemen malzemeleri tanıtmak istiyorum. Kullanmış olduğum iple başlamak istiyorum. Bu şekilde fold yarn denilen bir ip. İçeriğine baktığımızda da şöyle bakın, %85 koton diyor. Yani koton içeriği çok yoğun olan bir ip. Ben bunu indirim reyonundan almıştım, Güncü'den. Beyaz renginden çok memnun kaldım ama siyah rengi tüyü bırakıyor. Aklınızda bulunsun, alacak olanlar için siyah rengini önermiyorum ama bu beyaz rengi gerçekten çok güzel. Yumuşacık bir dokusu var. Bundan elimde 2 tane var. Her zamanki gibi yedirmeye çalışacağım. Umarım yeter. Şöyle tığımı göstermek istiyorum. 3 milim tığım var. O zaman hemen başlayalım. Evet, arka beden için zincir çekerek başlıyoruz. Arka bedende modeli göstereceğim. Ön bedende kesmeleri göstereceğim. Şimdi arka beden için ipimi sabitledikten sonra gördüm kızım, aferin. Toplam 81 tane zincir çekiyorum arka beden için. Çok sıkı veya çok gevşek olmayacak şekilde zincirlerimizi çekelim. Toplam 81 adet zincir. Evet, zincirimi çektikten sonra bakın şöyle bir kez doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum ve 1, 2 defa da yukarı çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Kenar zincirimi yaptım, onu trabzan saydım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi bakın doladım yine. Her zincirin üzerine bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane ilmek. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum.
Doluyorum. Yine ilk ikisini bir alıyorum, sonrakini bir alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıyorum. Sıra sonunda ne kadar trabzan yaptım? Tamam anneciğim. Onu sizlerle paylaşacağım. Evet, bu şekilde bütün zincirin etrafını trabzanla geçiyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bir tane bakın zincir bıraktım. 76 tane trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen örgümüzü çeviriyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Doluyoruz. Aynı noktaya bakın. Direkt dibine batıyoruz. 1, 2 seferde çıkarak trabzan yapıyoruz. Değil kızım, yeni koydum suyu. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. 1, 2 seferde batarak trabzan yapıyoruz. Şimdi köşemizi yaptık. Arada herhangi bir zincir vesaire çekmeden başına doluyorum bakın. Trabzanların tepesini sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye giriyorum. Şimdi buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Birincisi, doladım. Aynı noktaya girdim. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Bakın aynı noktaya 5 tane trabzan yaptım. Doluyorum. 1, 2, 3, 4 tane bakın boşluk atlıyorum. Beşincisinin tepesine batıyorum. Buraya yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu şekilde doluyorum. Yine 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Beşincisine giriyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bakın 4 boşluk atlayıp beşincisine girip ne yapıyoruz? 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra arada zincir vesaire çekmeden yine 4 boşluk atlayıp beşincisine girip 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu trabzanlarımız neyi oluşturuyor? Bakın gördüğünüz gibi bu yelpazeleri oluşturuyor. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Tam 5 tane bakın ilmeğim kaldı. Yine bir kez doladım. Son ilmeğin şöyle tepesine batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. İkincisini yapıyorum. Üçüncüsünü yaparken 2 kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Kenarın dik durması için, yığılma olmaması için üçlü trabzan yapıyorum üçüncüsüne. Sıra sonlarında bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bakın bu son yaptığımla birlikte sayalım bakalım kaç tane yelpazemiz olmuş. Sıra başındakini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sonuncu da sayarsak 16 tane yelpazem var soranlar için. Şimdi çeviriyorum örgümü. 1, 2 zincirle yukarı çıktım. Doladım. Bakın şimdi her trabzanın tepesine birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Atlama yapmadan şu alttaki trabzan sayısına erişmemiz lazım. Altta kaç tane trabzanımız vardı? Burada da aynı şekilde aynı sayıyı elde etmemiz lazım. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Bakın bu şekilde hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Burada artırma, eksiltme yapmamaya gayret gösterin. Çok zorlanırsanız eğer alt sırayla burayı sayın, eşit olması lazım. Yani bu sıralarda sayarak ilerleyebilirsiniz. Evet bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar her gördüğüm bakın diğer sırada kapatmış olduğumuz trabzanların üzerine bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum.
Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bakın sıramı tamamladım. Şu ilk başladığımız sırada 76 tane trabzanım vardı. Burada da yine 76 tane trabzanım var. Eğer sayı eşit olursa gayet güzel bir şekilde modelimiz ilerleyecek. Herhangi bir yamulma, artırma, eksiltme olmayacak. Şimdi bakın yine devam ediyorum. 1, 2, 3 zincirle çıktım. Doladım. Direkt dibine batıyorum. Yine yelpaze yapacağım buraya 3 tane. Zincirimle birlikte 2 tane yelpazem oldu gördüğünüz gibi. Şimdi aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yine şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane boşluk atlayıp 5.'sine 5 tane trabzan yapıyorum. Evet, 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra doluyorum. Yine 4 tane atlıyorum. 5.'sine giriyorum ve 5 tane trabzanımı yapıyorum. Model bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra trabzan yapacağız, bir sıra yelpaze, bir sıra trabzan yapacağız, bir sıra yelpaze. Şimdi ben ense oyuntusuna kadar bunu düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim veya kaç sıra ördüm sizinle paylaşacağım. Tamamlayıp dönüyorum. Evet, şimdi ben arka bedeni belli bir uzunlukta ördüm. Kaç santim olduğunu sizlerle paylaşayım. İp farkından vesaire sıkıntı olmasın. Evet, şöyle baktığımızda 30 santime yakın, 29,5 santim uzunluğunda, en olarak da paylaşayım. En olarak da 44 santim genişliğinde. Şimdi bu kısımda artık ense oyuntusuna geçeceğiz. Şu modelden de söyleyeyim. Şu yelpaze var ya, bu yelpazelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördükten sonra üzerine bir sıra trabzan geçtim. Ve artık ense oyuntusunu yapacağız. Şu şekilde ilmek ayraçlarına ihtiyacım var. Ne demiştik? Toplamda 16 tane yelpazelerden vardı şu yelpaze modelinden. Şimdi şöyle yapacağız. Köşedeki yarımı da sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yelpazenin tam bakın orta noktasındaki trabzanın tepesine ayracımı takıyorum. Bu kısımdan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan da 6. yelpazenin bakın tam ortasındaki trabzanın tepesine ayracımı takıyorum. Burada ilk ense oyuntusu vereceğimiz kısım. Şimdi bakın şu ara kısımda 1, 2, 3, 4 tane yelpaze kaldı. Sıranın başındayım. Hemen örmeye başlıyorum. Modelimi aynı şekilde ayraç olan noktaya kadar öreceğim. Hiçbir farklılık yapmadan ayraç olan noktaya kadar öreceğim. Evet, ayraç olan noktaya kadar ördüm. Bakın şöyle sıra başından sayarsak bir tane yarım yelpazem var. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam yelpaze yaptım. Şimdi bakın. Doluyorum. Tam ayraç olan noktaya batıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Ardından dönüyorum. Bakın döndüğüm noktada bulunduğum yerden hemen bir sonrakine giriyorum. Kaydırıyorum. Bir tane ilmek kaydırdım. 2. 3. Bakın bir bunu kaydırdık. Bir burada kaydırdık. Bir burada 3 oldu. Evet, 3 tane ilmek kaydırmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Burada bakın 1, 2, 3 tane ilmek kaydırdık. Buradan direkt trabzan çıktığımız için bunu kaydırmamış olduk. Şimdi modelimi normal devam ettiriyorum. Bütün trabzanların üzerine normal trabzanımı yapıyorum. İlk kesmemizi bakın şu kısımdan yapmış olduk. Bakın birinci kesmemiz zaten buraydı. Burayı boş bırakarak zaten bir ense oyuntusu yaptık. Ense oyuntusundan sonra da yukarı doğru birinci kesmemizi yaptık. Şimdi devam ediyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Bak birisini. Bak birisini.
Sen de anlatacak mısın? Anlat bakayım nasıl örecekler. Bak böyle kızlar. Bak böyle. Bak böyle kızlar. Evet. Başka? Böyle kızlar bak. Böyle. 3-2 var burada. 3-2 var burada. Evet. 3-2 var. Başka nasıl olacak kızlar? 5. Nereden biliyorsun sen? Ben hiç kızlar diye bahsetmiyorum. Sen nereden biliyorsun kızların izlediğini? 7, 8, 9, 2, 1. Çok güzel saydın. Bravo sana. 5, 6, 2,5 yaşında çiçeğim. 2. Evet, şimdi kesme yapacağım yere geldim. Şöyle baştan göstereyim. Bakın bir tane yarım, 1, 2, 3, 4 tane de tam yaptım. Sondan bakın 1, 2, 3 tane ilmeği bırakacağım. Başına doladım. Sondan dördüncüye girdim. 3 seferde yukarı çıktım. Ne yapmış olduk? Burada da şurada bir kesme yapmış olduk. Şimdi tekrar dönüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bunu da sayıyorum. 2, 3, dördüncüye girdim. Bakın 1, 2, 3, 4 bu şekilde bakın şöyle 3, 3, 3, 3 ilmek ne yaptık? Kesme yaptık. Şurada çoklu bir kesme yaptıktan sonra 3, 3, 3 şeklinde kesme yaptık. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine araları trabzan olarak örüyorum. Arka yüzde de kesme yapacağım yere kadar modeli normal öreceğim. Kesmeyi göstereceğim. Zaten son kesmemizi yapacağız. Artık kesme yapmayacağız. Evet, geldik son kesme sırasında. Bakın bir tane yarım, 1, 2, 3 tane tam kaldıktan sonra şurada bakın 1, 2, 3 tane ilmek bırakıyoruz. Doluyorum, dördüncüye giriyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Evet, bakın bu tarafın kesmesini ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şöyle üzerinden de zaten sık iğne ile geçip kenar yaptıktan sonra bu merdiven görüntüsü kalmayacak. Hiç merak etmeyin, burayı kamufle edeceğiz. Şimdi şöyle bir üzerime deneyeceğim. Omuz için mesafesine göre bakacağım. Bir sıra düz örebiliriz veya da duruma göre örmeyebiliriz. Şimdi ben deniyorum. Evet, üzerime denedim. Boyu aslında güzel. Tam fotoğraftaki gibi crop bir boy ama bitirme sırasını şöyle düz trabzanla yapalım diye bir sıra düz öreceğim. Bakın şimdi 3 zincirle yukarı çıktım. Gördüğümüz her kapatma ilmeğinin üzerine birer tane trabzan yaparak sıramı kapatacağım. Bu şekilde de şöyle baktığımız zaman artırma yapmadan 2 sıra düz bir şekilde, pardon artırma diyorum, eksiltme yapmadan 2 sıra düz bir şekilde örmüş olacağız. Şimdi sıramı hemen bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bakın sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntümüz oldu ense oyuntusu için. Şimdi bir tarafını bu şekilde kesiyoruz. Diğer tarafı da aynı mantıkla burada bakın 1, 2, 3, 4 yani şu kısım kalıncaya kadar aynı sayılarla aynı şekilde kesme yapıyoruz. Daha sonra önüne devam edeceğiz. Yani burada yaptığımızda aynı şekilde olduğu için bu tarafı göstermeyeceğim. Aynı mantıkla aynı sayıda kesme yapılacak. Burayı da tamamladıktan sonra önüne devam edeceğiz. Şimdi o kısmı tamamlayıp dönelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlk ayraç taktığımız noktadan sonra 1, 2, 3, 4 sıra kesme yaptık. 2 sırada düz bir şekilde ördük. Evet, ben arkanın diğer tarafını da aynı şekilde ördüm. Önemli olan burada sağda ve solda eşit kesme yapmış olmamız. Gördüğünüz gibi son 2 sırayı da düz olarak ördük zaten. Bu şekilde arka bedenimiz hazır. Şimdi yanlara geçiyoruz. Yanları da belli bir mesafeye kadar ördüm. Sonrasının kesmesini birlikte yapacağız. Evet, yanları 40 ilmek başlıyoruz. 40 tane zincir çekiyoruz. Ve üzerine modelimizi düz bir şekilde uyguluyoruz. Santim olarak ölçüsünü paylaşacağım sizinle. Bakın 20 santim düz bir şekilde ördükten sonra 40 zinciri yapıp şimdi kesmelere başlayacağız. Bir tarafı soldan kesiyoruz, bir tarafı sağdan kesiyoruz. Ayraç koyduğum noktaya kadar ilmeklerimi kaydırarak ilerliyorum.
Sadece bu aşamada kaydırma yapıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5. Evet, solda 5 tane yelpaze kalacak şekilde sağdakilerin hepsini kaydırarak geldim. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi yine tam yelpazenin orta noktasına, yelpaze sırasında olduğumuz için 1, 2, 3, 4, 5 tane yelpaze yapıyorum. Sonrasında normal modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Ortada yaptığımız kısımla birlikte ne yapmış olduk? Kesme yapmış olduk. Şimdi sıramı aynı şekilde tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bir sonraki sıradan da bakın şöyle sıra sonunda şunu bir trabzanı bir sayıyoruz. 1, 2, 3 tane ilmek kalıncaya kadar trabzanlarımı düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu 3 taneyi boş bırakarak bakın 1, 2, 3 ilmeği boş bırakarak ne yapıyorum? Kesme yapıyorum. Şimdi bulunduğum noktadan direkt örgümü çeviriyorum. Bakın bulunduğum noktanın dibine değil bir sonrakine batıyorum. Bir tane ilmek atlıyorum. Şimdi bir sonrakine batıyorum. İkinci ilmeğimi atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Üçüncü ilmeğimi atlıyorum. Yani ne yapmış oldum? Burada da 3 tane kesme yapmış oldum. Şimdi yine 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Geliyorum bakın şuradaki pelerin var ya, yelpaze pardon. Bu yelpazenin tam ortasına batıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bakın şurada ne yapmış olduk? Kesmemizi yapmış olduk. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Dönüşü de yine trabzanlarla geleceğim. Daha sonra kaç tane trabzanı eksik yaptım onu söyleyeceğim. Sıramı olduğu gibi tamamlıyorum. Bakın normal modelime sadık kalarak kesme yeri dışında modelde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Trabzanlarla döndüm. Tam kesme yapma noktasına karar verecektim ki şunu hatırladım. Zaten ense için bu kadar kısım bırakmıştık. Ensede bıraktığımız oranda da öndeki yaka kısmında bırakmamız gerekiyor. Şöyle bakın. 3 tane tam, 1 tane yarım şeklinde. Burada da görüyorsunuz 3 tane tam yelpaze var, 1 tane yarım var. Yani şu kısım bu kısma eşit. Şimdi bu ördüğümüz parçayı artık kesmelerimiz bitti. Şu arka parçayla aynı uzunlukta oluncaya kadar bakın şöyle üst üste koyacağız. Şu noktaya gelinceye kadar düz bir şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan. Burada bakın kaç tane trabzanım var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bende 19 tane trabzan var. Bir sıra 19 trabzan, bir sırada 3 tane yelpaze, bir tane yarım yelpaze, bir de sonda bu şekilde trabzan şeklinde. Şimdi modelimi düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra buraya eşit olduğu zaman kaç sıra ördüm sizinle paylaşacağım. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, en son kesme yaptıktan sonra bakın. Şu sırada son kesmemizi yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örünce şöyle bakın aynı boya geliyor. Yani arkayla önün boy uzunluğunun eşit olması gerekiyor. Şu aşamadan dikeceğiz, omuz için birleştirme yapacağız. Şimdi sol tarafı bu şekilde hazırladık. Sağ tarafı bu şekilde hazırladık. Sol tarafı da aynı mantıkla yapacağız. Normalde videolarımda göstermiyordum. Sadece bir tarafı gösteriyordum ama anlamayanlar, karıştıranlar oluyor. O yüzden bu tarafı da detaylı olarak göstereceğim. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra düz bir şekilde sol tarafı da ördükten sonra santim olarak da söyleyeyim. Bakın şöyle 21 santim ördükten sonra sol taraf için de aynı şekilde kesme yapacağız. Hemen başlayalım.
Evet, bu tarafı yaparken de şöyle bakın, diğer taraf rehberimiz olacak. Yan yana koyacağız. Şimdi ilk sırada bakacağız. Nereden kesme yapmaya başlamışız? Bir yarım, 1, 2, 3 tane de tam yelpazeden sonra şu ara noktaya ayracımı takmışım. Hemen bakıyorum. Bir yarım, 1, 2, 3 tane de yelpazeden sonra ara noktaya ayracımı takıyorum. Yani şu kısım o yakadaki oyuntu kısmı olacak. Şurada yaptığımız kesmenin aynısını burada da yapacağız. Sonra düz bir şekilde öreceğiz ve birleştirmemizi yapacağız. Şimdi diğer tarafta burada yapmıştık kesmeyi. Bu tarafta burada yapacağız. Yani birini sağda yapacağız. Bir tarafın kesmesini burada solda. Şimdi döndürüyorum. Bakın en son trabzan sırasını yapmışım. Şimdi yelpaze sıramı yaparak başlıyorum. Şimdi bakın yapacağımız işlem şu. Bir tane yarım, 1, 2, 3, 4 tane, şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane tam yapacağız. Bir yarımı yaptık. Şimdi 4 tane tamımı da yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi sol taraf için bir yarım, 1, 2, 3, 4 tane de tam yelpazemi yaptıktan sonra bakın doluyorum. Burada ne yapmışım en son bitişimi? Bakın bir tane atlayıp bir sonrakine, yani tam ayraç noktama trabzan yapmışım. Bir tane trabzanla yukarı çıkıyoruz. Kenar olduğu için üçlü de çıkabiliriz. İki de fark etmez. Üçlü çıkıyorum bu sefer. Evet. Bu şekilde bakın ilk kesme sıramızı yapmış olduk. Şöyle çevirdiğimizde bakın bu kısmın birinci sırasıyla burası eşit oldu. Şimdi çeviriyorum örgümü. Evet, devam ediyorum. Şimdi bakın bulunduğum noktadan döndükten sonra bir sonraki hemen ilmeğin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bunu ne yapmış olduk? Atlamış olduk. Bir sonrakine giriyorum. Ve bir tane daha kaydırıyorum. Şu an ne yaptık? Bir buradan kaydırdık. 2. Üçüncüsüne giriyorum. Ve bir tane daha kaydırıyorum. Toplam 3 tane ilmek kaydırdıktan sonra hemen şu noktaya bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane trabzan yapmışım. Hemen burada da aynı şekilde şu üzerlerine hepsine birer tane olacak şekilde 21 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın 21 tane trabzanımı yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi dönüyoruz. Döndüğümüz noktada bakalım ne yapacakmışız. Son kesmeyle artık devam edeceğiz. Şöyle bakın. 1, 2, 3 tane ilmek keseceğiz. Sonra 1, 2, 3 tane tam yelpaze, bir tane yarım yelpaze, bir de şu sonda bir tane trabzanımız kalacak. Hemen dönüyorum. Döndüğüm noktada yarım yelpaze ile başlıyorum. Evet, bir yarım 3 tane tam yelpaze yaptıktan sonra doluyorum. Bakın sonda 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Burada bir tane atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde burada da kesmelerimizi ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şöyle bakın, karşılıklı denk geldiği zaman kesmelerimiz aynı şekilde oldu. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan şu gördüğümüz modeli aynı buradaki gibi devam ettireceğiz. Daha sonra ipimizi koparacağız. Şimdi ben bu kısmı tamamlayıp dönüyorum. Evet, yanında istediğim uzunlukta ördükten sonra şöyle bakın üst üste koyuyoruz parçaları. Pardon, bu tarafınmış bu. Diğer tarafı da şöyle koyuyoruz. Bakın bu şekilde üst üste koyduktan sonra şöyle ipimi güzelce sabitleyip tepe kısmından karşılıklı ilmeklerimi dikiyorum. Her iki tarafta da 19'ar tane ilmek var. Bunları bakın böyle karşılıklı güzel bir şekilde dikiyorum.
Evet, omuzun bir tanesini bu şekilde diktik. Şimdi diğerini de aynı şekilde dikelim. Evet, omuz kısımlarını bu şekilde birleştirdikten sonra bakın her iki yanında. Şimdi yanları da şöyle belli bir kol genişliği bıraktım. Daha sonra da bakın alt kısmını bu şekilde diktim. Burada da şimdi göstereceğim diğer tarafı dikerken de nasıl dikiş yaptığımı. Bakın burada bir tane yelpazemiz yarımdı değil mi? Bunlar da şöyle birleştirince karşılıklı tam şeklinde görünecek ve güzel bir görüntü olacak. Şimdi ben dikiyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi dikmeleri yaptım. Şöyle göstereyim yan kısımlardan. Üzerine ütü geçince direkt sanki bir bütün olarak örülmüş gibi görünecek. Şimdi yanlar bittiyse artık kollarla devam edeceğiz. Kol için şöyle bir genişlik bıraktım. Üzerime giydim ve bu genişlik benim için ideal. İsteyenler için santim olarak da paylaşacağım. Şimdi toplam bu kısım kaç santim, kol için ben ne kadar bıraktım hemen paylaşayım. Evet, şöyle baktığımızda omuzdan aşağıya kadar 41 santim. Bunun şöyle 19 santimini ben kol için bırakmışım. Bunu kendi kol genişliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şuradan yani 21 santimi dikin alttan yukarıya kadar. Sonra bu 19 santimi deneyin. Eğer darsa birkaç tane daha açabilirsiniz ilmek. Bolsa da şuradan biraz daha dikebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, kol için öncelikle bıraktığımız alanın çevresini sık iğne ile geçiyorum. Birleştirmeden sonra kol detayıyla devam ediyoruz. Bakın bu şekilde bir takma kol ördüm ben. Kolu diğerlerinden farklı yapacağız. Yani düşük kol değil, takma kol oluyor bu. Belli bir mesafeye kadar düz örüyoruz. Daha sonra eksilterek gidiyoruz. Ve bakın bu şekilde duruşu çok güzel oldu. Şimdi aynı bir yani resimdekinin açıkçası birebir aynısını çalıştım. Ve bence şahane oldu. Şimdi diğer kolu da aynı mantıkla beraber yapacağız. Bakın. Şu kısma önce öreceğiz, daha sonra da birleştireceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle 50 tane zincirimizi çekelim. Çok kasmadan, çok gevşek de olmadan orta ayarda 50 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, 50 tane zinciri çektikten sonra kolunuzun şu dirseğin üstündeki o en etli kısmı var ya, o kısma bunu böyle halka şeklinde getirin ve tam olarak kolunuzu sarıp sarmadığına dikkat edin. Bir tık bol olması gerekiyor. Çok direkt sarmaması lazım. Aksi takdirde dar olacaktır. Şimdi aynı şuradaki modeli uygulayacağız. Şu aşağıda yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir sıra 50 tane trabzan yapacağız. Üzerine bu şekilde modelimizi uygulayacağız. Sonra tekrar 50 tane trabzan yapacağız. Sonra tekrar modelimizi uygulayacağız ve ardından kesmeye geçeceğiz. Yani şimdi şu 4 sırayı hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan örelim. Daha sonra kesmeleri göstereceğim sizlere. Evet, kol için bakın bu şekilde 2 sıra yelpaze olacak şekilde ördüm. Şöyle saydığımızda da bir tane yarım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yelpazem var. Bak, köşelerdekiler her zamanki gibi yarım, aradakiler de tam. Şimdi kesmelere başlıyoruz artık. Bulunduğum noktadan şöyle bakın kaydırarak geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya geldim. Toplamda bakın kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesme yaptım. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından da burada bakın alttaki yelpazeden devam ederek hepsinin üzerine yine modelimi olması gerektiği gibi trabzanla devam ettiriyorum. Yani ne yapmış olduk? Şurada bir kesme yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda yine kesme yapacağız. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Şöyle şurada kesmeyle başlamıştık. Şimdi bu noktada da köşedekinin değil bir sonraki yelpazenin tam orta noktasına kadar trabzanla geldikten sonra
Artık örmüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Burada kesme yapmış olduk. Şimdi yine kaydırarak devam ediyorum. Kesmeyle devam ediyoruz. Yani yukarı doğru gidiyoruz keserek. Tam şu yelpazenin orta noktasına geliyorum. Bakın. Yelpazenin orta noktasına geliyorum. Buraya bir tane üçlü yelpaze yapacağım. Evet. Şimdi doluyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum ve modelimi sıra sonuna doğru ilerletiyorum. Sıra sonundaki yelpazemize de yine bu şekilde üçlü yapacağız. Bir de sondan, şu kısımdan örmeyeceğiz. Yani şu noktayı örmeyeceğiz. Bu şekilde kesme yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar ben öreyim. Sıra sonunda yine göstereceğim sizlere. Evet, bakın gördüğünüz gibi sıra başında bir tane yarım yelpaze yaptık. Arada 1, 2, 3, 4 tane tam yaptık. 5. yelpazemizde yine yarım yaptık. Şu noktayı doldurmayarak burada da bir kesme yapmış olduk. Şöyle daha geniş açıdan göstereyim, daha net anlaşılsın. Bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer sırayla devam edelim. Son kesme sırasıyla devam ediyoruz. Bakın bulunduğum noktadan direkt örgümü çevirdim. Bu sefer bu yelpazenin orta noktasına kadar kaydırarak geliyorum. Evet, şimdi yine modelim neydi bu sırada yapacağımız işlem? Araları trabzanla geçmek. Hemen başlıyorum. Tepe noktalarına trabzan yapıyorum. Evet, sıra sonundaki kesmeyi de göstereceğim. Bakın burada bir yarım yelpazemiz vardı. Tam yelpazemiz vardı. Tam yelpazemizin tam orta noktasına kadar ördüm. Yani sağdaki ve soldaki kesmelerin eşit olması lazım. Bakın burada da bir sonraki yelpazenin ne yapmışım? Ortasından başlamışım. Burada da bakın sondan bir öncekinin tam ortasına kadar ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi arada kaç tane ilmeğimiz varmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz var. Şimdi kesmelerimiz buraya kadardı. Örgümü çeviriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 tane trabzanla bir yarım yelpaze yapıyorum. Yine aralara normal yelpazelerimi yapıyorum. 2 olmadığı için şuradaki son trabzanın tepesine yine batıyorum. Buraya da 3 tane trabzan yaparak bir tane yarım yelpaze yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Bu sırada artırma eksiltme yapmadık. Şimdi bir sıra daha trabzan öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan bir sıra daha yelpaze öreceğiz ve daha sonra devam edeceğiz. Şimdi 2 sıra hiçbir artırma eksiltme yapmadan şu kısmı aynen gördüğümüz gibi örüp gelelim. Artırma eksiltme yapmadan düz ördüğümüz noktaları tamamladım. Şimdi bakın bulunduğum noktadan direkt örgümü çeviriyorum. Bir tane zincirle yukarı çıkıyorum ve şu kısımlarda bulunan her boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum. Evet, üzerini tamamen sık iğne ile geçtikten sonra şu merdiven görünümünü gidermek için bakın bulunduğum noktadan doladım. Şöyle hemen batıyorum ve üçünü birlikte alıyorum. Doluyorum. Bakın bir sonraki bulduğum boşluğa giriyorum. Şöyle üçünü birlikte alıyorum. Doluyorum. Yani ne yapıyoruz? Böyle çakma trabzanlar yapıyoruz aslında. Üçünü birlikte alıyorum. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Üçünü birlikte topladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Üçünü birlikte topladım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Üçünü birlikte topladım. Şimdi geldik bakın. Düz ördüğümüz kısımdan sonra artırma yaptığımız kısma geldik. Doladım. Şu kısımdan şöyle direkt bir geçiş yapsak burada büzüşme olur. O yüzden de bu aradaki şeyi gidermek için farkı buraya normal ikili trabzan yapıyorum. Düz bir geçiş olsun diye ne yaptım? Buralara çakma trabzanla geldim. Buraya ikili trabzan. Devam ediyorum. Şu kısımlara yine çakma trabzan yapıyorum.
Evet, bakın çakma trabzanla geldim. Şimdi bu kısma geldik tekrar. Doluyorum. Bu ortaya batıyorum. Ve buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Sonrakine girdim. Yine çakma trabzanlar yapıyorum bu kısımda. Evet, şöyle bir görüntü olacak. Doluyorum. Yine bakın merdiven var. Bu kısma geldiğim zaman şöyle ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum yine çakma trabzanlarla. Evet, sonuna kadar ne yaptım? Çakma trabzanla şu kısmı geçtim. Yani şu merdiven görünümünü düzeltmiş olduk. Şimdi ipimi sabitleyip kesiyorum. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını bu noktaya yapacağız. Burada da ipimi şuradan hemen sabitleyeceğim. Doluyorum. Ve çakma trabzanlarla başlıyorum. Merdiven kısmına geldim, doladım ve buraya ne yapıyorum? İkili trabzan yapıyorum. Tekrar devam ediyorum çakma trabzanlarla. Bakın ne yaptık? Merdiveni gidermiş olduk. Devam ediyorum. Yine çakma trabzan. Tam merdivenin dibine geliyorum. Buraya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yine çakma trabzan. Bakın burada yine ne var? Bir merdiven var. Bu noktaya giriyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Çakma trabzan. Merdiven kısmına geldim yine. İkili trabzan. Artık merdivenli kısım bitti. Hepsini çakma trabzanla şöyle bulduğum uygun boşluklara batarak başladığım noktaya geliyorum. Şuradan başlamıştık zaten sık iğne yapmaya. İpimi sabitliyorum ve kesiyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü olacak elimizde. Şimdi bunu şöyle ikiye katlayacağız. Bıraktığımız mesafeye getireceğiz. Ve bakın bu şekilde dikeceğiz. Bu şekilde dikeceğiz ve kolumuzu oluşturacağız. Şimdi hemen iğneme iplik takıp geliyorum. Evet, dikişi yaparken bakın şu kısmı şöyle iyice tutuyoruz. Şu tam en son düz ördüğümüz kısmın şöyle orta noktasını buluyoruz. Ortadan iğnemizi geçiriyoruz. Daha sonra geliyoruz şu omzun bakın tam şu orta noktasından batırıyoruz. Ve dikmeye başlıyoruz. Burada bunları eşit bir şekilde dikip tam denk getirmek lazım. Şurada bakın bir çıkıntı var. Şunu şöyle hafiften içe dikeceğim. Diğer kısımları düz dikeceğim. Şimdi göstereceğim. Karşılıklı ilmeklerimi getirip dikeceğim. Şimdi bakın şu sivri kısmı
şöyle içe göndereceğim. Bakın böyle düz bir şekilde devam edeceğiz. Sivri kısma denk geldiğim noktada şöyle makine dikişi gibi sivri kısmı bakın şöyle alta gizledim. Ve bu şekilde dikiyorum. Yine normal bir şekilde şurayı son kez daha makine dikişi yapalım. Evet, normal bir şekilde şöyle yine modelimizi devam ettirerek dikeceğiz. Bakın şunu tam şöyle denk getirmemiz gerekiyor. Şu kısım koltuk altında kalacak kısım. Bunu tam denk getirmemiz lazım. İlmekleri karşılıklı orantılı olarak yedirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bu noktaya kadar düz bir şekilde gösterdiğim gibi dikip geliyorum. Evet, bakın kolun bir tarafını diktim ben. Şimdi diğer tarafında yine tepe kısımdan başlayacağız. Buradan iğnemizi takacağız. Şu sivri kısmını alta denk getirerek bu şekilde aşağıya kadar geleceğiz. Daha sonra da bu noktadan şu gördüğümüz kısım var ya, burayı da aşağı doğru düz bir şekilde yine dikip bitireceğiz. Yani şu şekilde olacak. Bakın. Ördüğümüz parçayı bu şekilde birleştiriyoruz. Dediğim gibi şuradan ipimi takacağım. Yine öreceğim. Dikeceğim bu noktaya kadar. Sonra da koltuk altından geldikten sonra da şu bitişi yine sizlere göstereyim. Evet, bakın diğer tarafı da koltuk altına kadar diktim. Şimdi şu ikisini de düz bir şekilde dikeceğiz. Şimdi bu kısmı da diktim. Ardından da şöyle çeviriyorum. Şurada bir bütün görünsün diye. Evet, gördüğünüz gibi bu kısım. Şöyle göstereyim hatta. Gayet güzel oldu. Şimdi ipi arkada yürütüp temizleyeceğim. Bakın kolları birleştirdikten sonra görünümümüz bu şekilde. Şöyle üzerinize denediğinizde tam kolların oturup oturmadığını görürsünüz. Bu aşamada şu kısımlar biraz geniş, böyle fazla ne diyelim ona, fazla dağınık duruyor. Üzerinden sık iğne geçirip görüntüyü düzelteceğiz. Bir de güzel bir kenar arası yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet, ipimi sabitliyorum. Şöyle bakın, önden, alttan, fark etmez yani herhangi bir noktadan sabitleyebilirsiniz. Önemli olan örgünün ön yüzü olması. Sabitledikten sonra böyle bulduğumuz uygun boşluklara sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bakın. Bu şekilde aradaki dengeyi kuracağım. Şimdi şu düz noktalara tamamen normal gördüğüm gibi sık iğne yapacağım. Şu merdivenli kısımlarında yapımını göstereceğim hemen. Köşe noktalara geldiğimiz zaman burada dönüşümüz güzel olsun diye aynı noktaya 2 kez batıyoruz. Kasma olmasın diye. Bakın şöyle yuvarlak bir dönüş olacak. Her kapatılan ilmeğin üzerine birer tane ne yapıyoruz? Sık iğne yapıyoruz. Evet, düz olan kısımları gördüğünüz gibi düz bir şekilde yaptım. Geldik kesme yaptığımız noktaya. Hatta ayracımız da burada var. Buralarda merdiven görünümü oluyor kesmeden dolayı. Bunu da telafi etmek için bakın bu kısımlara sık iğne yaptım ya. Şu merdivenin tam dip noktasına batacağım. Bu noktaya şöyle bir yarım trabzan yapacağım. Yani sık iğne değil, yarım trabzan. Devam ediyorum sık iğne ile. Bakın buraya bir tane ne yaptım? Yarım trabzan yaptım. Devam ediyorum sık iğne ile. Evet. Şöyle bir
iniş olacak. Şurada bir tane merdivenimiz var. O noktaya kadar da yine sık iğne ile geliyorum. Şimdi buradaki merdivenin dibine de yine batıyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Araları yine ipim katlayıp karışıyor. Sık iğne ile devam ettiriyorum. Şimdi bu şekilde örgünün bütün çevresini, hırkanın bütün çevresini sık iğne ile geçelim. Daha sonra devam edeceğiz. Bütün çevresini sık iğne geçtikten sonra şöyle bakın, görüyorsunuz. Şimdi yine şu alttayım, yani yan kısmı öreceğiz. Bu kısımda bu sırada yapacağımız işlem direkt bakın bulunduğum noktadan 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve burada yaptığımız, bir önceki sırada yaptığımız sık iğnelerin hepsinin üzerine birer tane trabzan yapacağım. Karpuz isterim. Karpuz. Karpuz nerede? Karpuz. Yan kısımlara bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bu sırada Karpuz isterim. gördüğünüz gibi Karpuz. böyle yaparsak düğme için ilk açmamıza da gerek kalmayacak. Trabzanların arasından düğmeyi rahatlıkla geçirebiliriz. Evet, şimdi şu yukarı kısma kadar bu şekilde trabzanla geçiyorum. Karpuz. Evet, yanı bu şekilde trabzan geçtikten sonra şimdi yakayla devam edeceğiz. Bir zincirle yukarı çıkıyorum, bakın. Şu kısımlardan batarak yine bir sıra sık iğne yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi yanı yukarı çıktık. Şimdi şu yakadan başlayacağız. En kısmından devam edeceğiz. Bu yan kısma kadar sık iğne yapacağız. Burayı da yine trabzan yapacağız. Şimdi buraya kadar ben sık iğne yapayım. Trabzanları yine birlikte yapalım. Diğer kısma kadar, yana kadar bakın sık iğne ile geçtim. Şimdi yanda yine sıra başında başlıyorum 3 zincirle ve trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın ikili trabzanla geçiyoruz. Bu kısımlar düğme yeri olacağı için ilk kısmı ve birleştirme kısmı, o yüzden trabzan geçiyoruz. Şimdi bu noktaya kadar trabzan geçelim. Aşağısını yine sık iğne geçeceğiz. Daha sonra şu trabzandan başladığımız kısımdan üzerinden bir kenar oyası geçeceğiz. Buraya kadar dediğim gibi yanları trabzan, diğer kalan kısımları sık iğne şeklinde geçelim. Burada kenar oyasını yapacağız artık. Evet, bütün çevresini geçtikten sonra yanları trabzan, diğer kısımları sık iğne şeklinde, bakın şu alt kısmında, etek kısmında yine sık iğne şeklinde geçtikten sonra şimdi minik bir kenar oyası var, detay, onu yapacağız. Doluyorum. 2 boşluk atlayıp ipin üstüne giriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı noktaya girdim. Yine bir tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Aynı noktaya girdim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani normalde toplamda 4 tane ne yapmış olduk? İkili trabzan yapmış olduk. 2 boşluk atlayıp ipin üstüne giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. 3'ün üstüne giriyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 tane boşluk atlayıp 3'ün üstüne giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Burada trabzanların üzerine yapıyoruz bu işlemi. Şuralarda da sık iğnelerin üzerine yapacağız. Hiçbir şey fark etmeyecek. Sadece boşluklara dikkat etmeniz lazım. Doluyoruz. 2 boşluk atlayıp 3'ün üstüne giriyorum. Dört tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 boşluk atlayıp 3'ün üstüne giriyorum ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde bir kenar oyası yapacağız. Şimdi bütün çevresini, hırkamızın bütün çevresini, yanlar, arka, ense, alt etek kısmı dahil olmak üzere bu modeli geçelim.
Daha sonra devam edeceğiz. Evet, kenar oyasını geçtim. Bakın şöyle alt kısımlara da geçtim. Şimdi burada yaptığımız kenar oyasının aynısını kol kısmına da geçeceğiz. Bir sıra sık iğne geçeceğiz. Ardından da şu modeli, yelpaze modelini, burada yaptığımız yelpaze modelini uygulayacağız. Ama ondan önce sizlere şu düğmeleri göstermek istiyorum. Modelde bu şekilde düğme kullanılmıştı. Tam net görememekle birlikte ona benzetmeye çalıştım. Örgüden düğmeler hazırladım. Toplam 5 tane düğme yapacağım. Ve bunları sabitleyeceğim. Yani açmalı kapamalı olmayacak. Çünkü yaka kısmı bayağı bir geniş olduğu için, modelde bir tık daha salaş olduğu için boyundan rahatlıkla girip çıkabiliyor. Her seferinde bunları aç kapatı yapmamıza gerek kalmayacak. Yani bu şekilde gayet sağlam duruyor. Şimdi ben 4 tane düğme yaptım bakın. Direkt trabzanların arasından da geçirdim. Bir tanesini de beraber yapacağız ve sabitleyeceğiz. Evet, düğme yaparken şöyle ince bir tığa ihtiyacım var. Daha sıkı durması açısından. Sihirli halkamı yapıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum ve sabitliyorum. Ardından bakın doluyorum. Orta noktaya batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çekiyorum. Sıkı sıkı öreceğim. Doluyorum. Ortaya batıyorum. Yine bakın 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde topluyorum. Yani ne yapıyoruz aslında? Çakma trabzan yapıyoruz. Doluyoruz. Ortaya batıyoruz. Tek seferde topluyoruz. Bir yandan da yaptıkça şu halkamızı yavaş yavaş daraltıyoruz. 3 tane yaptım. 4 5 6 7 daraltalım biraz daha. 8 9 biraz daha daraltıyorum. Ve 10. Evet. 10 tane bakın yarım trabzan yaptıktan sonra şöyle ilk başladığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da şöyle kısa bir miktar ip bırakıyorum. Bağlamak için dikmeyeceğiz. Direkt arkadan bağlayacağız. Sonra bu ipimi şöyle arkadan yürüterek orta noktaya getiriyorum. Evet bakın. Gördüğünüz gibi şöyle orta noktaya getirdim. Şimdi bakın 2 tane ipimiz var. Birisi başlangıç, birisi bitiş ipi. Şimdi hırkamı alıyorum. Tam olarak net hatırlamıyorum da yanlış da olabilir de sanırım sol tarafa düğmeyi dikiyorduk. Sol tarafta bakın şuradaki trabzanların tam üst noktasına koyuyorum. Şuradan da trabzanın ara kısmından ipin birini geçiriyorum. Diğer kısmından da bakın 2 tane ip var ya. Diğerini geçiriyorum. Sonra bunları bakın iyice şöyle tutuyorum ve sabitliyorum. Arkadan bakın sıkı sıkı düğüm yapacağım. 1 2 evet 3 tane düğüm yaptım. Şimdi geliyoruz bakın şuradan başlangıç ve bitişi bu şekilde biraz şöyle bir görüntü oldu. O kısımda yapıyorum düğmeleri. Biraz zor geçecek ama çıkmadığı için sağlam olacak. Evet. Bakın bu şekilde 5 tane düğmemizi yapmış olduk. Bence çok tatlı oldular. Ben de ilk defa örgüden düğme yaptım. Şu mesafe biraz kısa olmuş ama önemli değil. Onu siz daha net ayarlarsınız. Daha mesafeler eşit olur sayılır. Şu mesafe biraz kısa oldu. Bence çok da önemli değil. Gayet güzel oldu. Bakın şöyle. Çok tatlı oldu. Şimdi artık bu detayda bittikten sonra şu kollar kaldı. Buraya dediğim gibi bir sıra sık iğne, ardından da şu minnoş modeli uygulayalım. Daha sonra ütüleyeceğim. İplerini temizleyeceğim. Ve karşınızda olacağım finaliyle. Evet, son olarak da ütüledikten sonra görmüş olduğunuz gibi artık hırkam hazır.
Normalde hep S bedene göre çalışırım ama bu bir tık daha geniş oldu. Bu şekilde bence çok cici ve çok sevimli oldu. O yüzden de S ve M beden giyenler bu hırkayı çok rahatlıkla kullanabilirler. Yani iki beden de çok rahatlıkla kullanabilir. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı, sevimli bir hırka oldu. Eğer bu aşamaya kadar beni istediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Hırkanın detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan da beni takip eder, desteklerseniz çok sevinirim. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.